Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri bu maden yeraltı kaynakları konusunda iddiaya göre anlaştı. Yani aslında iddiaya göre değil, sanırım bir uzlaşı sağlandı ama Evet. başka teklifler de var. Şimdi Vladimir Putin diyor ki biz kendi kaynaklarımızı da Amerika ile birlikte çalıştırabiliriz. Yani Ukrayna'daki o şu an kontrolünde olan o %20'lik yerdeki kaynaklarından mı bahsediyor? Bir bunu soracağım. Bir de Zelenski Beyaz Saray'a gidiyor. Zelenski Türkiye'ye geldi, şimdi de gidiyor. Trump'la görüşecek. Zelenski'nin de diplomasi trafiği oldukça yoğun. Neler oluyor? Seni dinleyelim. Trump istediğini alıyor. Tabii ki belki de şartları yumuşatarak alıyor ama zaten onun da müzakere stratejisinin bu olduğunu biliyoruz. Eli çok yüksekten açıp daha sonra belki de koparabildiği kadarını koparmak ve bazen bunu savaştaki bir müttefikinden bile, yani müttefikinin en zayıf anından bile yararlanmak pahasına olsun yapıyor. Maden anlaşması, Amerika ile Ukrayna arasında varılan maden anlaşması tam olarak böyle özetlenebilir. Şimdi biliyoruz ki değerli elementleri kapsayan bir maden anlaşması teklifi vardı ve Trump yönetimi ilk teklifini sunduğunda 500 milyar dolarlık bir geri ödemeyi de içeren ve hatta Ukrayna'nın bütün bu değerli madenlerine el koyarken kendi yasalarına tabi konumda bir anlamda bir ekonomik sömürgeye çevirebileceği şartlar dayatmak istemişti ama Zelenski hayır demişti. Ben ülkemi satamam, böyle bir anlaşmayı kabul etmek 10 yıllarca yeni nesillerin ödemek zorunda kalacağı bir anlaşma olur. Ben bunu kabul edemem demişti. Ve şimdi görünen o ki Trump yönetimi şartlarını daha da gevşetmiş, iyileştirmiş ve Ukrayna yönetimi de bunu kabul etmiş. Çünkü Salı günü Ukrayna'ya çevrilmiş yeni bir teklif iletilmiş Kiev'e. Hızlı da kabul edilme sürecinin gerçekleştiğini görüyoruz. Trump duyurdu. Zelenski bu cuma gelmek istiyormuş, bunu duydum. Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyormuş diyor. Öyle ki biz herhalde haftanın son gününde, son işlem günü diyeyim ben de ilkeden özenerek bir anlamda. Bunlar da çok karlı bir işlemi gerçekleştirecekler, imzalayacaklar. Zaten Trump'a hep transaksiyonalist lider, işleme dayalı lider diyorlar ya, alışveriş. Artık dış politikada Amerika'nın uzun vadeli çıkarlar, müttefiklere güven verme hedefi ön planda değil. Hatta alış değil mi daha çok? Daha çok da alış ve kısa Azıcık vadeli veriş. çıkarlar. Daha çok alır. Biz çok verdik zamanında diyor. Biz çok sömürdüler. Tabii öyle çünkü. diyor. Evet. 500 milyar dolar verdik diyor ama Ukrayna bunu yalanlıyor. Avrupa bunu yalanlıyor. Biz Avrupa'dan daha çok ödedik diyor. Macron gitti. Hayır, hiç de öyle bir şey yok. Biz daha fazlasını verdik diyor. Ve gerçekten de baktığımızda rakamlara Trump'ı yalanlayan Avrupa'nın totalde Avrupa Birliği ülkelerini ve İngiltere'yi de sayarsak daha fazla Ukrayna'ya yardım yaptığı gibi bir durum var. Ama bu önemli değil. Trump istediğini aldı mı? Şu aşamada aldı. Anlaşmanın hala maddeleri belirsiz bu arada. Cuma gününe kadar netleşir. Şunu biliyoruz ki 500 milyar dolarlık bir geri ödeme talebi yok. Bunu biliyoruz. Güvenlik garantisi talebi var mı peki? Çünkü Zelenski bunu istiyordu. Bizden her şeyi istiyorlar ama güvenlik garantisi sunmuyorlar. Yine yok bilindiği kadarıyla. Ama Amerika bir ekonomik ortaklık sunuyor. Ukrayna'nın inşasında, yeniden inşasında yardım sözü de veriyor. Yani bazı verdikleri de var ama alacakları birazcık daha az en azından. Bu anlaşmaya petrol ve gaz alanlarının da dahil edildiğini biliyoruz. Yani sadece değerli elementler değil. Önemli bir gelişme fakat eleştiriliyor da. Mesela bugün New York basınında Trump hakkında şöyle, New York gazetesinde, New York Times gazetesinde şöyle bir yorumda bulunulmuş. Trump artık bir mafya lideri gibi, haraççı bir mafya lideri gibi. Ukrayna'yı haraca bağladığı bu anlaşmayla belirtiliyor. Çünkü siz hiçbir şey sunmuyorsunuz, güvenlik gaspı sunmuyorsunuz, güvenlik garantisi sunmuyorsunuz. Tam tersi gasp gibi bir anlaşmayla müttefikinize yaklaşıyorsunuz. Tarihte bir örneği yok deniliyor. Ama Zelenski de Amerika'nın desteğini kaybetmemek için bir şeylere evet demek zorundaydı. Trump bunu sağlamak için çok çirkinleşmişti. Diktatör bile demişti. Rusya'yı önceleyen, Zelenski'yi tamamen meşruiyetini sorgulayan söylemler benimsemişti. Şimdi bir bu var, varılan bir anlaşma, bir de başka teklifler var. Avrupa Birliği de Ukrayna'ya dedi ki biz de kazan kazana dayalı bir maden anlaşması imzalayabiliriz. Çünkü sizin sahip olduğunuz bu değerli elementler bizim için de önemli.
Ama artık Avrupa Birliği gecikti. Trump yönetimi hızlı davrandı ve imzayı da atacak. Rusya da boş durmuyor. Putin pazartesi günü yaptığı açıklamada, verdiği röportajda dedi ki Amerika'ya, bizim değerli madenlerimiz Ukrayna'dan kat be kat fazla. Siz bize gelin, işte Sibirya'dan ya da Ukrayna'da yeni ele geçirdiğimiz topraklardan siz de payınızı alın. Burada Amerikan şirketleri bu madenleri çıkarıp işleyebilir dedi. Çünkü Rusya'nın çok ciddi kaynakları var ama işleyemiyor. Dolayısıyla bu piyasada çok avantajlı konumda değil. Böylesi ki bütün bu değerli madenlerin %20'sine sahip olduğu düşünülüyor Rusya'nın. Evet. O da kendini bir anlamda hem Trump'a teklif sunarak hem de yeniden uluslararası ekonomiye, piyasaya dönme yolunu açarak böyle bir teklifte bulundu.